Dünya harp tarihinin en ilginç olaylarından biri geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de yaşandı. Ukrayna'ya ait insansız deniz aracı ateşlediği füzeyle milyonlarca dolar değerinde savaş uçağını vurmayı başardı. Bu dünyanın daha önce kesinlikle şahit olmadığı bir olaydı ve gelecekte bizi nelerin beklediğine dair en önemli işaretlerden biriydi. Basit bir deniz aracı koca savaş uçağını nasıl vurabildi? Hangi sistemler kullanıldı? Türkiye tüm bu yaşananların neresinde? Hem bu sorulara yanıt vereceğimiz hem de sizinle ilginç detaylar paylaşacağımız videomuz başlıyor. Bir yandan soğuk, bir yandan dinmeyen yağmur ve kapkara bulutlarla kaplı bir gökyüzü. Aylardır bu şekilde olan Karadeniz'de o gün uzun bir aradan sonra güneş kendini göstermişti. Ne de olsa ilkbaharın ortası gelmişti ve doğa yaz aylarına hazırlık yapmaya başlamıştı. O sırada Rusya'dan hareket etmiş ve henüz Karadeniz'den ayrılmamış Rus gemisinin kaptanı da güneşin tadını çıkarmak istedi. Güverteden ufka bakarken gözü derin maviliklerdeki bir karartıya takıldı. Suyun üzerinde hızla hareket eden bir şeyler vardı. Biraz daha dikkatli baktı. Gördüğü şey Rus gemilerine verdikleri zararla altlarından sıkça söz ettiren kamikaze insansız deniz araçlarının aynısıydı. Kaptan hiç vakit kaybetmedi. Önce gemide acil durum alarmı çaldı. Sonra askeri ve sivil tüm yetkili mercilere durum rapor edildi. Belli ki söz konusu SİDA az sonra gemiye büyük bir hızla çarpacaktı. Kurtulmaları için pek ihtimal yoktu. Ama belki biraz hızlanarak, belki de manevralar yaparak hasarı en aza indirmek mümkün olabilirdi. Kaptan ve personel bu plana göre hareket edecekken ilginç bir ses duyuldu. Herkes SİDA'dan geldiğini düşünse de deniz hala sakindi. Gökyüzünü delercesine ilerleyen bir savaş uçağından başkası değildi sesin sebebi. Kırım'dan kalkan Rusya'ya ait Su-30 hızla görev yerine doğru ilerliyordu. Sadece geminin kaptanı değil, tüm personel denizdeki insansız deniz aracını bırakıp Su-30'a kilitlendi. Birazdan savaş uçağının burun ucundaki makinalı top harekete geçecek ve Ukrayna'ya ait SİDA delik deşik edilecekti. Nefesler tutuldu. Tam o sırada denizin üzerinde belli belirsiz bir ses duyuldu. Birkaç saniye sonra bu sesi çok büyük bir patlama ve alev topu izledi. Gemi personelinin gözü havadaki iki pilota takıldı. İkisi de son anda fırlatma koltuğu düğmesine basmış ve uçağı terk etmişti. Gemidekilerin gözleri usulca biraz ileriye kaydı. Rus savaş uçağı Su-30 alev topuna dönmüştü. Belli ki kaptanın dakikalar önce gördüğü ve herkesi alarma geçirdiği SİDA onlar için gelmemişti. Ukrayna SİDA'sının hedefi Rus savaş uçağıydı ve onu avlamayı başardı. Gemidekiler pilotların Karadeniz'in serin sularına inişine şahit oldu. Pilotlar atlamıştı ama bu tam olarak kurtuldukları anlamına gelmiyordu. Mayıs ayının başlarında Karadeniz'in su sıcaklığı 12-13 dereceydi. Bu sıcaklıktaki denizde 1 ya da 2 saat geçiren birinin bilinç kaybı yaşaması son derece muhtemeldi. Bilinç kaybını hipotermi izleyebilir ve ardından pilotlar hayatını kaybedebilirdi. Az önce bir Ukrayna SİDA'sı gördüğünü rapor eden gemi kaptanı bu kez Rus savaş uçağının düşürüldüğünü bildirmek zorunda kaldı. Zaten meselenin medyaya yansıması da çok uzun sürmedi. Batılı haber ajanslarına göre Ukrayna askeri istihbaratı 2 Mayıs 2025 tarihinde 3 ayrı Magura V7 insansız deniz aracıyla saldırı düzenlemişti. Saldırıda bir değil 2 Su-30 savaş uçağının düşürüldüğü iddia edildi. Pilotlardan biri bölgeye çok yakın olan gemi tarafından kurtarılmıştı. Ancak Ukrayna istihbaratı diğer pilotun kesin olarak öldüğü görüşündeydi. Yazılı açıklamalar ilk dakikalarda pek de itibar görmedi. Su-30 gelişmiş bir savaş uçağıydı. Ayrıca Rus pilotlar uzun süredir buradaydı ve başlarına gelebilecek senaryolar konusunda hazırlıklıydı. Tüm bunları bir kenara bıraksak bile insansız deniz aracından ateşlenen bir füzenin savaş uçağını vurduğu görülmüş olay değildi. Acaba barış görüşmeleri öncesinde Ukrayna tarafı Rusya'ya sosyal medya üzerinden bir algı operasyonu mu çekiyordu? Çok geçmeden görüntüler yayınlanmaya başladı. Vurulan uçaklardan birinin denize düştüğü anlar net şekilde görülüyordu. Ukrayna doğru söylüyordu. Gerçekten de tarihte ilk kez bir insansız deniz aracı savaş uçağını düşürmüştü. Bunun nasıl olduğunu anlatacağız. Ama önce filmi biraz geri saralım. Ukrayna-Rusya savaşı başladığında Ukrayna'nın elinde çoğunluğu Sovyetlerden kalma gemiler vardı. Modern platformların olmadığı Ukrayna için donanması var demek pek de mümkün değildi. Eldeki gemilerin çoğu hafif şekilde silahlandırılmış karakol botlarıydı.
Ukrayna donanmasının tek fırkateyni olan Hetman Sahaydaşni, Rus kuvvetlerinin eline geçmesin diye batırılmıştı. Haliyle günün sonunda Ukrayna aslında donanması olmayan bir ülke konumundaydı. Bugünden bakınca son derece stratejik görünen ama o günler için bir hayli cesur sayılan bir yol seçtiler. Rus donanmasına karşı Ukrayna donanması kullanılmayacaktı. Ukraynalılar bu işi Askeri İstihbarat Birimi HUR ve Ukrayna İç Güvenlik Teşkilatı SBU'ya verdi. İki istihbarat teşkilatı da belki de batılı müttefiklerinin yönlendirmesiyle çıkış biletinin insansız sistemler olduğu konusunda anlaştı. İlk iş olarak silahlı insansız deniz aracı Tugay'ı kurulması için kolları sıvadılar. Tugay komutanlığı Ukrayna donanmasının emri altındaydı ama insansız deniz aracı operatörleri HUR ve SBU'nun personeliydi. İki istihbarat teşkilatı her ne kadar bu yola birlikte çıksa da aslında farklı öncelikleri vardı. 2022'de Ukrayna'nın elinde insansız deniz aracı konusunda iki ayrı tasarım bulunuyordu. SBU yani İç Güvenlik Teşkilatı hareket etmeyen hedeflere saldırmayı tercih ediyordu. Bu nedenle daha ağır patlayıcı taşıyabilen Sea Baby isimli insansız deniz aracını geliştirdiler. Sea Baby 850 kilogram savaş başlığı taşıyabiliyordu. HUR yani Askeri İstihbarat Birimi ise denizdeki hedeflere saldırmayı öncelikli görev olarak tanımladı. Bu nedenle manevra kabiliyeti yüksek ve uzun menzilli insansız deniz araçlarına yöneldiler. Magura sınıfı insansız deniz araçları böyle bir ihtiyacın sonucu olarak piyasaya çıktı. Kasım 2022'de Ukrayna'nın elinde 800 kilometre menzilli insansız deniz aracı vardı ve ilginç şekilde Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen İDEF Savunma Sanayi Fuarı'nda tanıtılmıştı. Magura sınıfı insansız deniz araçları Sea Baby ile kıyaslandığında nispeten daha küçük. Bu durum onların fark edilmelerini zorlaştırıyor. Ayrıca daha kıvrak manevralar yapabilmelerine de olanak sağlıyor. Magura'nın V5 isimli modeli 300 kilogram savaş başlığı taşıyor. Sea Baby ve Magura V5 hafif olabilmeleri için karbon fiber gibi kompozit malzemelerden inşa ediliyor. Genellikle savaş başlığı olarak Sovyetler Birliği döneminden kalma uçak bombaları kullanılıyor. Söz konusu bombalar eski Sovyet ülkelerinin envanterinde bolca bulunuyor. Bu durum elbette maliyetlere de yansıyor. Bir adet insansız deniz aracının maliyeti $240.000 ile $275.000 arasında değişiyor. Bu rakam size de pahalı geldi mi? Merak etmeyin. Yalnız değilsiniz. Aslında askeri karar vericilerde insansız sistemlerin maliyetlerini duyunca pek gönüllü olmadılar bu işe. Ama karşı tarafa verilen zararın büyüklüğünü görünce şimdi hepsi bu sistemlerin zorunluluk olduğunu düşünmeye başladı. Sivil bir gemi, donanmanın en kritik oyuncusu, stratejik bir nokta ya da son örnekte görüldüğü üzere savaş uçağı. Bugün geldiğimiz noktada insansız deniz araçlarıyla kendisinden yüzlerce, binlerce kat pahalı bir platformu imha etmek ya da savaş dışı bırakmak mümkün. Tabi burada önemli bir husus daha var. Bu platformlar sarf edilebilir. Yani daha net bir ifadeyle gözden kolayca çıkarılabilir. Her şeyden önce can kaybı riskiniz yok. Ayrıca daha büyük ve insanlı platformlara göre bir hayli ucuz ve onlara oranla yapılma süreleri çok daha hızlı. Madalyonun diğer yüzünde işin içine insan canı giriyor ve tablo farklılaşıyor. Bir gemi açık denizde battığı zaman denizcilerin tamamını kurtarmak mümkün olmayabiliyor. Tecrübeli bir denizcinin kaybı ise en az modern bir savaş gemisinin kaybı kadar önemli görülüyor. Ukrayna gibi insan gücü kısıtlı ülkeler için savaşta asker kaybetmemek ön plana çıkıyor. Genel çerçeveyi çizdik. Şimdi biraz daha teknik meselelere değinelim. Aslına bakarsanız insansız deniz araçları ilk kullanıldığı zaman hakkında çok az şey biliniyordu. Rus donanması da belki de bu nedenle bir türlü karşı tedbir üretemedi. Ruslar bu işi çözene kadar Ukrayna'ya ait insansız deniz araçları sürü şeklinde saldırılar yaptı. Rus donanması çok ama çok büyük hasar aldı. İlk akla gelen çözüm önerisi SİDA'lara ateş açmaktı. Birliklere emir gitti. Rus denizciler hafif silahlarla ve makineli toplarla insansız deniz araçlarını vurmaya çalıştı. Ukrayna deniz araçları o dönem herhangi bir zırh sistemiyle donatılmadığından Rusya kısmen de olsa sonuç almayı başardı. Kısmen diyoruz çünkü dalgalı bir denizde devamlı hareket eden bir hedefe nişan almak hiç kolay değil ve ıskaladığınız her hedef az sonra büyük bir hızla size çarpacak ve belki de onarılması mümkün olmayan yaralar açacak. Aslına bakarsanız zaten makineli top ve tüfeklerin namlularının aşağıya ateş etme kabiliyetleri sınırlı.
Nedeni bu silahların genellikle hava hedeflerini vurmak için optimize edilmiş olması. Denizde hızlı hareket eden tehditleri imha edebilmek için özel stabilizasyon sistemlerine sahip makineli top ve tüfeklerin kullanılması gerekiyor. Bu noktada Rus donanması çareyi stabilize makineli top ve tüfekler geliştirmek yerine helikopterlerde buldu. Gemilerin aksine onların tüfekleri aşağıdaki hedefleri vurmak için tasarlanmıştı. Ayrıca helikopterdeki personel tepeden bakabiliyor ve çok geniş bir alanı rahatça görebiliyordu. Elbette manevra kabiliyeti, yüksek hızla hareket eden bir insansız deniz aracını helikopterin makineli tüfeğiyle vurmak basit değildi. Helikopterin insansız deniz aracına daha çok yaklaşması gerekiyordu. Böylece hem vuruş yüzdesi artıyor hem de mermi çekirdekleri daha yüksek kinetik enerjiyle hedefe çarpıyordu. Bunun sonucu olarak da insansız deniz aracının taşıdığı savaş başlığı da infilak ediyor ve tehdit ortadan kalkıyordu. Rusya az önce çok temel haliyle anlattığımız bu reçeteyle daha fazla insansız deniz aracını imha etmeyi başardı. Ancak Ukrayna da yerinde saymadı. Onlar da bu yeni durumu analiz etti. Evet, insansız deniz araçları özellikle havadan gelebilecek saldırılara karşı korunmasızdı. Ama doğanın kuralı yine değişmedi. Her kriz kendi fırsatlarını da yaratıyordu ve yine öyle oldu. Ukrayna tarafı Rus helikopterlerin SİDA'lara ateş açarken bir ayla alçaldığını gözlemledi. Isı güdümlü füzelerle düşürülmeleri işten bile sayılmazdı. Kaldı ki Mayıs 2024'te Ukrayna'ya ait bir insansız deniz aracının ısı güdümlü füzelerle donatıldığı da medyaya yansımıştı. Çok geçmeden son derece ilginç bir video daha sosyal medyaya düştü. Ukrayna tarafı işe yarayacağını düşündüğü bir taktik üzerinde yoğunlaştı. İnsansız deniz araçlarından biri yem olarak kullanılacaktı. Ruslar Kırım'a yakın alanda dolanan bu SİDA'yı tespit etmekte zorlanmadı. Hemen Mi-8 helikopteri havalandı. Görev basitti. Her zamanki gibi mümkün olduğu kadar alçak bir mesafeden ateş açılacak ve SİDA devre dışı bırakılacaktı. Mi-8'in pilotu rutin bir şekilde alçalmaya başladı. Parmağı da o kırmızı düğmenin üzerinde hazır bekliyordu. En uygun anda makinalı tüfekle ateş açacak ve görevi tamamlayacaktı. Ancak bu kez evdeki hesap çarşıya uymadı. Takvimler 31 Aralık 2024'ü gösteriyordu. Herkesin yeni yıla girmek için sabırsızlandığı anlarda dünya harp tarihine geçecek bir olay yaşandı. Ukrayna donanması R-73 füzelerine Deniz Ejderhası ismini koymuştu. Bu füzeyle donatılan Magura V5 sınıfı insansız deniz aracı Kırım'dan havalanan Mi-8 helikopterlerinden birisini vurup düşürdü. Diğer helikopterde ciddi hasar aldı ancak düşmekten kurtuldu. Tarihte ilk defa insansız bir deniz aracıyla insanlı bir hava aracı düşürülmüştü. Yeri gelmişken ısı güdümlü füzeler hakkında da kısa bir parantez açalım. NATO kodlamasıyla R-73, Rus kodlamasıyla AA-11 havadan havaya füzesi 1980'li yıllarda geliştirilmeye başlandı. Füzenin en dikkat çekici özelliği 40 dereceyi bulan off-bore sight açısıydı. Füzenin arayıcı başlığı uçuş istikametinin 40 derece uzağında bulunan hedefleri bulup imha edebiliyordu. Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin ardından batılı ülkeler R-73 füzesi hakkında ilk kez detaylı bilgiler edindi. Bir zamanlar küçümsedikleri füzenin kabiliyetlerini görünce hayran kaldılar. R-73 füzesi örnek alınarak ASRAAM ve AIM-9X füzesini geliştirdiler. AIM-9 uzun yıllar NATO'nun en önemli ısı güdümlü füzesi oldu. Yıllar içinde yapılan çalışmalarla sürekli daha üst bir seviyeye çıkarılan AIM-9M füzesi 1992'deki Körfez Savaşı'nda 10 uçak düşürerek kendini kanıtladı. Her ne kadar günümüzde yerini AIM-9X füzesine bırakıyor olsa da hala pek çok ülkenin envanterinde eski seriler kullanılmaya devam ediyor. Ukrayna'nın elinde de bu füzelerden bol miktarda olduğu biliniyor. Füzelerle ilgili parantezi kapatalım ve devam edelim. Rusya kayıplarının ardından taktik değiştirmek zorunda kaldı. Helikopterlerin yavaş kaldığını düşünmeye başladılar. Ayrıca alçaktan uçuyorlardı ve ateşlenen mermilerin enerjisi de bu nedenle düşük kalıyordu. Helikopterler yerine savaş uçakları kullanılabilirdi. Uçaklar hem daha hızlıydı hem de sahip oldukları toplar daha güçlü ve uzun menzilliydi. Karar vericilerin aldığı bu kararın Rus savaş uçakları için nasıl bir felaketle sonuçlandığını yukarıda anlattık. Tekrara düşmemek adına bu kısmı hızlı geçelim ve çok önemli bir başka soruya gelelim.
Ukrayna nasıl oldu da insansız deniz aracıyla savaş uçağını vurmayı başardı? Kaldı ki vurdukları uçak Su-30'du. Sovyetler Birliği'nin büyük ve geniş hava sahasını korumak için geliştirilmiş uzun menzilli hava üstünlüğü uçağıydı. Gelişmiş füzelerle donatılıp saatlerce devriye uçuşu yapabiliyordu. Düşürülen savaş uçağının ardından Rusya'da resmi kurumların ağzını bıçak açmadı. Ulusal ya da uluslararası basına iddialara ilişkin tek kelime etmediler. Aslında Ukrayna'nın sessizliği de bir taktikti. Rusya'nın yalanlayacağını düşündüler. Moskova, hayır, uçaklarımız vurulmadı diyecek, Ukrayna'da elindeki görüntüleri yayınlayıp ikinci bir şok daha yaratacaktı. Rusya bu tuzağa düşmedi ve sessizliğe gömüldü. İş Ukrayna tarafına kaldı. Askeri İstihbarat Başkanı kameralar karşısına geçti. Rusya'ya ait 2 Su-30 uçağını AIM-9L ve M füzeleri donatılmış Magura V-7 insansız deniz araçlarıyla hedef aldıklarını açıkladı. Kamuoyunda Magura V-7 ile ilgili detaylı bir bilgi yoktu. Acaba nasıl bir imkan ve kabiliyeti vardı? Hızı, harp başlığı taşıma kapasitesi ya da iletişim imkanı merak ediliyordu. Platform üzerindeki sır perdesi Ukrayna'da düzenlenen basın toplantısının ardından kalktı. Ukrayna askeri istihbaratı HUR, Magura sınıfı insansız deniz araçlarını medyaya tanıttı. Gözler elbette Magura V-7'nin üzerindeydi. AIM-9 Sidewinder füzeleri ilk bakışta göze çarpıyordu. V-7 bariz şekilde V-5'ten uzundu. Tanıtımda taşıma kapasitesinin 650 kilogram olduğu ve menzilin 870 deniz mili olduğu bilgileri de paylaşıldı. Magura V-7 insansız deniz aracının tasarımı da değiştirilmişti. Artık daha denizci bir tasarıma geçilmişti. Böylece dalgalı denizlerde dahi başarıyla görev yapabilecekti. İnsansız deniz araçlarının dünya harp sahasında yeni ve son derece ilginç bir sayfa açtığı konusunda neredeyse herkes hemfikir. Saatlerce keşif, istihbarat, gözetleme yapabiliyorlar. Yüzlerce milyon dolar değerinde savaş gemilerini batırabiliyorlar. Ve artık listeye savaş uçakları ve helikopterleri de eklemiş durumdalar. Analistlerin deniz savaşlarının geleceğini insansız sistemler belirleyecek iddiası giderek daha güçlü bir ihtimal olarak karşımıza çıkıyor. Videonun başında sorduğumuz soruyu unutmadık. Ukrayna bunları yapabiliyor evet ama Türkiye ne durumda? Ki Ankara'nın insansız hava araçları konusunda dünyada paradigmaları değiştiren bir ülke olduğu net. Türkiye bu başarıyı denizlere de taşıyabilecek mi? Bugün geldiğimiz noktada Türkiye gemi inşasında da, yat inşasında da büyük bir tecrübeye sahip. Bu tecrübeyi insansız deniz araçları üretimine aktarmak işten bile değil. Kaldı ki son yıllarda zaten bu alanda önemli işlere imza atıldı. Kimi tek başına, kimi sürü halinde görev üstlenebilen farklı imkan ve kabiliyette çok sayıda insansız deniz aracı projemiz devam ediyor. Ancak henüz üzerine hava savunma füzesi entegre edilmiş bir Türk SİDA'sı yok. Ancak bu yapamadığımız ya da yapamayacağımız anlamına gelmiyor elbette. İnsansız deniz aracında elimiz bir hayli güçlü. Madalyonun füze tarafında da çalışmalarımız var. AIM-9X füzesinin muadili olarak geliştirilen Bozdoğan akla ilk gelen örnek. Bozdoğan füzeleriyle donatılmış Türk SİDA'larının Ege gibi çok sayıda ada ve adacıktan oluşan bir denizde nasıl bir oyun değiştirici olacağını tahmin etmek zor değil. Bu araçlar çok sayıda koy ve körfezin arasında gizlenebilir. Deniz üslerine saldırılar düzenleyebilir. Düşman gemilerini ve uçaklarını kıyılarımıza yaklaştırmayabilir. Askeri jargonda bu durum A2AD olarak kısaltılıyor ve alana sokmama, alandan men etme anlamına geliyor. Yine de bazı şeylerin kağıt üzerinde kalmayıp somutlaşması elbette işin bam teli. Siz ne düşünüyorsunuz? Ukrayna, Rusya'yı insansız araçlar üzerinden daha da hırpalar ve günün sonunda masaya oturmaya mecbur eder mi? Yoksa tüm bunlar Ukrayna'nın biraz daha nefes almasını sağlasa da mağlubiyetini engelleyemez mi? Tabii konu insansız sistemler olunca Türkiye'de mutlaka işin bir tarafında yer alıyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen SİDA'ları nasıl buluyorsunuz? Sizce bu araçları nerelerde nasıl kullanabiliriz? Görüşlerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka bir içerikte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.